24 Televizyonu ve 24 Radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusu ne? Başlıyor. Bugün programda siyasete şöyle bir virgül koyacağız. Bugün bilim konuşacağız. Çünkü hafta içerisinde özellikle Ege Denizi'ndeki o sismik hareketlilik Türkiye'yi tekrar korkuttu biliyorsunuz. Hafta içerisinde aynı zamanda 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü de geride bıraktık. 53 binden fazla vatandaşımız 6 Şubat depremlerinde şehit olmuştu. Santorini adası sallanmaya devam ediyor. Santorini sallandıkça diğer taraftan Ege Denizi'nde, İzmir'de ve yine Türkiye'deki diğer noktalarda vatandaşlar tabii korkuyorlar. Acaba Türkiye'de de büyük bir deprem tetiklenecek mi Santorini adasındaki? Bu sarsıntılarla beraber diğer taraftan tabii ki komplo teorileri de aldı başını gitti. O komplo teorilerinin ne kadarı gerçekleşebilir, ne kadarı sadece komplo teorisi olarak kalacak? Yine kıymetli hocalarımızla beraber bu konular hakkında bilgi sahibi olmaya çalışacağız. Hemen şöyle konuklarımızı takdim edeyim. Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Sayın Kenan Akbayram bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz Hoş yayınımıza. Bulduk, sağ olun. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Şerif Barış bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Bulduk. Aral Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Sinan Cansız bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi hafta içerisinde çok fazla konuşuldu. Sosyal medyada çok fazla paylaşım yapıldı. Yine hocalarımız çıktılar, sosyal medyada açıklamalar yaptılar, ettiler. Bir taraftan şimdi Türkiye'de bir deprem gerçeği var. Tamam, doğru. Yani herkes bir deprem riskiyle, 1999 depremiyle özellikle bilmeyenler bile 99'dan beri deprem riski Türkiye'de var diye yaşıyoruz. Ama diğer taraftan haftada içinde ben şimdi eşimle dostumla çok fazla konuştum bu konuyu. Şunu galiba tam olarak idrak edemiyoruz. Yani deprem nasıl gerçekleşiyor? Mesela insanlar bilmiyor. Tamam, binalar sallanıyor, yapılar sallanıyor, yıkılıyor, hayatımızı kaybediyoruz. Ama deprem sanki böyle çok doğaüstü bir olaymış gibi de anlatılıyor. Aslında doğanın bir gereği galiba. Hocam nasıl oluyor bu depremler? İlk sizinle başlayalım. Şimdi dünya üzerindeki depremlerin olma sebebi yer kürenin üzerinde kabuk dediğimiz yapıların ve bunun da levhalara bölünmüş olmasından kaynaklı. Şimdi dünyamız sıcak. İçerisinde çok sıcak bir kütle var. Tabii bu sıcak kütle soğumaya çalışıyor. Bütün gezegenler gibi. Bu daha önce Mars'ın başına gelmiş. Mars da sıcakmış. İçerisinde sıcak bir çekirdeği varmış. Fakat belli bir süre sonra o çekirdeğin soğuması nedeniyle aslında Mars hayatını kaybetmiş. Şimdi dünya maksimum, daha doğrusu şöyle söyleyelim, minimum enerji düzeyine geçmeye çalışıyor. Fizikte bütün sıcak cisimler minimum enerji düzeyine geçmeye çalışır ve soğurlar. Bunun etkisi nedeniyle yer kabuğunun içerisinde bazı ısı transfer sistemleri oluşuyor. Dünyanın katmanlarıyla alakalı arkadaşlar bir görselimiz vardı. Onu alabiliriz. Aynı zamanda konvansiyonel akıntılarla alakalı da bir görselimiz vardı. Hocamız da desteklemiş olur. Tabii ki. Ya şimdi tabii bu konveksiyon akımından bahsettiniz. Şimdi ısı transferinin çeşitli yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi konveksiyon. Biz bunu en iyi nerede görebiliriz mesela yeryüzünde gezerken? Örneğin kartalların uçuşu. Kartallar biliyorsunuz kanat çırpmazlar belli bir noktadan sonra. Neden? Çünkü yer kürenin, daha doğrusu yeryüzünden ısınan hava yükselir konveksiyon akımlarıyla ve kartallar o konveksiyon akımlarına yaslanırlar ve öyle uçarlar. Kanatlarını çırpmazlar. Daha sonra o ısınmış olan yer yüzeyinde ısınmış olan hava yukarıda soğur ve daha sonra belli bir yönde hareket edip aşağıya doğru iner. Bu konveksiyon akımlarının bir benzeri dünyanın içerisinde var. Bu konveksiyon akımları ama bir tane değil, bir sürü konveksiyon akımı var. Bunlar bizim çekirdeğimizle ve aşağıdaki mantomuzla bağlantılı. Ve bu sıcaklık kaybı esnasında bu konveksiyon akımları yukarı doğru çıktıkça yukarıda bulunan bizim kabuk dediğimiz ya da litosfer dediğimiz kütleleri hareket ettirirler. Biz bunlara yüzeyde levha diyoruz. Dünyamız levhalardan oluşuyor. Sizin bir görseliniz var. Onu isterseniz kullanalım. Levhalarla ilgili olan görseli. Levha sınırları haritasıyla. Levha sınırları haritası. Hep şey derler ya hocam. Yani dünyanın içi kaynayan bir düdüklü tencere gibidir. Aslında öyle. Benzetmesi doğru bir benzetme. Aslında bir ölçüde doğru bir de benzetme. Yani düdüklü tencere gibi kaynadığı yerler nereler derseniz bu levha sınırlarının bazılarında sahiden bazı sıcak lavlar vesaire çıkıyor. Bu sürekli oluyor. Mesela Atlantik ortası sırtında veya Pasifik sırtında. İşte bu konveksiyon akımlarından gelen, daha doğrusu konveksiyon akımlarıyla yukarı doğru taşınan erimiş lavlar, daha doğrusu biz buna magma diyoruz. Yüzeye çıktıklarında lav oluyorlar. Zaten bu volkanizma ile ilgili daha sonra konuşacağız. Bunlar bazı uzaklaşan levha sınırları dediğimiz bu okyanus ortası sırtlarında yüzeye çıkıyorlar ve bizim yeni yer kabuğumuz oluşuyor. Şimdi bu bazen de
konveksiyon akımları birbirlerine karşı hareket ediyorlar. Bazen uzaklaşıyorlar birbirlerinden, bazen de birbirlerine karşı hareket ediyorlar. Bazen de yanal yönde hareket ediyorlar. Bunun kürenin içerisindeki geometriden ve o geometriden kaynaklı olarak bu ısı akımlarının birbirlerine göreli olan hareketinden kaynaklı bunlar oluşuyor. Ve dolayısıyla mesela şöyle düşünelim. Bir kahve düşünelim. Soğumak üzere olan bir Türk kahvesi. Bu Türk kahvesinin üzerinde köpükler vardır. İşte bunlar bizim levalarımız. Eğer kahveyi içmezsek, belli bir müddet burada bırakırsak masanın üzerinde, o köpüklerin yanlara doğru hareket ettiğini görürüz. Buradaki hareketten kastımız hocam, ya oradaki kalınlık mesela ne kadar? Kalınlık yer değişken. küre, magma. Şöyle söyleyelim. Dünyanın yarıçapı 6800-6900 kilometre. Dünyanın yarıçapı. Şimdi baktığımız zaman bizim üzerinde yaşadığımız litosferin kalınlığı bölgesel olarak değişiyor. Bu litosfer üzerinde yaşadığımız kabuğu da içeriyor. Magma, bu mantonun en üst kesimiyle bizim üzerinde yaşadığımız kabuğu. Bunun bir kısmı okyanusal kabuk, okyanusların içerisinde, bir kısmı da kıtasal kabuk. Biz kıtasal kabukta yaşıyoruz, değil mi? Evet. Şimdi bunun kalınlığı dağ kuşaklarında 90-100 kilometreyi buluyor. Ama okyanuslarda, yeni üretilen yerlerde siz bunu sıfır bile kabul edebilirsiniz. O kadar yakın. Tabii. Örneğin şöyle düşünün. Ege'de bizim yaklaşık kabuk kalınlığımız zannediyorum 15 kilometre civarında. 20'ye yakın. 22 kilometre. Doğuda 55 50 kilometre. hocam 45-47 gibi Doğu Anadolu'da. Doğu Anadolu bir platodur, yüksek platodur. Aynı Himalaya gibi. Himalaya'da bu kalınlık 90 kilometreye buluyor. Yani bu kabuk kalınlığı değişken. Bunun nedeni yine leva hareketleri bir ölçüde. Şöyle ki, şimdi leva hareketleri, konveksiyon akımları üzerinde levhalar birbirlerine doğru hareket ettiklerinde bunlar bir müddet sonra çarpışıyorlar. Örneğin bizim etrafımızda bulunan levhalardan bir tanesi Arap levhası diyoruz biz buna, ya da Arabistan levhası diyoruz. Bu levha gelip bizim Kahramanmaraş'tan başlayan, Bingöl'ün güneyinden, daha doğrusu Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinden geçip daha sonra Bitlis'e doğru, Van Gölü'ne doğru uzanan, en sonunda da İran'ın nasıl diyorlar, Mezopotamya taraflarından geçen Şöyle Kandil Dağları var mesela, değil mi? Anadolu'daki arkadaşlar levhalarla alakalı haritamız var. Evet, bu kuşak aslında Arap levhasının gelip çarpıştığı bir kuşak. Ve bu kuşak dediğim gibi çok büyük bir rejyonel kuşak. Biz buna bu kuşak Bitlis-Zaros dağlarının oluşmasına neden olmuş. Daha doğrusu yükselmesine neden olmuş. Aynı şekilde Doğu Anadolu platosunun da sıkışarak yükselmesine neden olmuş. Şöyle anlatalım. Kuzeyimizde, Anadolu'muzun kuzeyinde Avrasya levhası var. Evet. Avrasya levhası oldukça eski bir levha. Bize göre daha yaşlı, Anadolu levhasına göre. Arap levhası da çok daha yaşlı bir levha. Bu ikisinin arasında yaklaşık 50 milyon yıl öncesine kadar bir okyanus ve onun kalıntıları var. Bu okyanus zamanla bu levhaların, Arap levhasının ve Avrasya levhasının birbirine doğru hareketi neticesinde en sonunda bazı volkanikler oluşuyor. Bunlar Doğu Anadolu platosunda ve bazı okyanusal kayalar var, okyanusun dibinde oluşanlar. Bunlar gittikçe yükseliyorlar sıkışmanın etkisiyle. Dolayısıyla sıkışarak yükselen bu plato Doğu Anadolu'yu oluşturuyor. Aynı şekilde Afrika levhası da Arabistan levhasına göre yan yönde hareket ediyor. Fakat o da hep kuzeye doğru hareket etmiş. Akdeniz aslında eski bir denizin, eski bir okyanusun kalıntısı olarak güneyimizde kalmış. Kıbrıs adasının kuzeyi hala bir ölçüde sıkışmaya devam ediyor. Fakat şunu tekrar geri dönelim. Arap levhası gelip Doğu Anadolu'da Avrasya'ya veyahut Türkiye'yi şu an oluşturan kısma çarptıktan sonra dağ kuşağı, daha doğrusu bizim Doğu Anadolu platomuz yükselmeye başlıyor. Yükseliyor. Fakat belli bir süre sonra şöyle düşünelim. Belli bir halıyı böyle sıkıştırdınız, kıvrımlar oluşur. O kıvrımlar oluştuktan sonra artık o kadar sıkıştırırsınız ki o kıvrımlar bir noktadan sonra yükselmeye devam etmezler. Ne olur? Kırılırlar. Bu kırıldığında çok büyük faylar oluşuyor. Bunlardan iki tanesi bizim Anadolu mikro levhası dediğimiz levhanın önemli levha sınırları olarak oluşuyorlar. Bana göre 5 milyon yıl önce yaklaşık. Kimilerine göre 15-16 milyon yıl önce. Bunlar Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonu. Şu an ekranda aslında gördüğünüz değil mi? Aynen. Aslında bu bir sismik tehlike haritası ama buna da baktığımızda da görüyoruz. Sizin burada bana verdiğiniz harita çok daha doğru bir harita. Fakat bu da simgeliyor aslında. Şimdi orada gördüğünüz kırmızı iki tane böyle, birisi
benim yaşadığım Bingöl'ün Kahramanmaraş, pardon özür dilerim, Karlova ilçesinden başlayıp Kahramanmaraş'a, önce Kahramanmaraş yönünde şöyle diyelim, önce Elazığ, daha sonra Malatya, sırayla gidelim, Adıyaman var tabii arada, Malatya, ondan sonra Kahramanmaraş ve en sonunda da Akdeniz'e doğru giren bir kuşak oluşuyor. Biz buna Doğu Anadolu fay zonu diyoruz. Daha doğrusu literatürde böyle Bu isimler. 6 Şubat depremlerini üreten Burada oldu. değil mi? Bu kuşağın Fay- üzerinde oldu. Aynı şekilde bakın Kuzey Anadolu fay zonu da Karlova'dan başlayarak Kuzey Türkiye'yi, daha doğrusu Türkiye'nin kuzey kesimlerinden ta Marmara'ya kadar 1400 kilometre devam ediyor. Bu işte bu leva hareketlerin sonucu olarak oluşmuş iki büyük leva sınırı. Fakat bunlar, tekrar söylüyorum, Arap levhası bize çarptıktan sonra Anadolu'nun artık kendi içsel deformasyonunu kaldıramaması ve daha sonrasında da başka bir mikro levhaya dönüşmesiyle gerçekleşiyor. Buradaki bu sıkıntı şey mi hocam? Anadolu mikro levhasının daha genç bir levha olmasından Çok kaynaklı. daha genç, deformasyon açısından çok daha genç, kayalar açısından da genç. Yaşlı bazı kayalarımız var ama Arap levhasıyla veya Kuzey Avrupa ile kıyasladığımızda, Avrupa ile ya da Avrasya ile kıyasladığımızda çok daha genç. Bu genç kayalar ya da bu genç oluşumlar aslında bakarsanız ta bizim Portekiz'den başlar, Japonya'ya kadar, Çin'in ucuna kadar devam eder. Endonezya'ya kadar. Biz buraya Alp-Himalaya sistemi diyoruz değil mi? Bu Alp-Himalaya sistemi eski bir okyanusun, biz buna Tetis Okyanusu diyoruz. Bu Tetis Okyanusu'nun levha hareketleriyle, yani levhaların güneyden ve kuzeyden birbirine görece hareketleriyle kapanması sonrası oluşmuş ve bu kapanma sonrası okyanusun dibindeki kayalar yükselerek dağ kuşaklarını oluşturuyorlar. Buradaki hareket mesela yılda ne kadar? Güzel bir soru. Benim bildiğim kadarıyla bu Arap levhasının şu anki hareketi 15-16 milimetre. Anadolu'nun bu fay kuşaklarını, yani Kuzey Anadolu fayını ve Doğu Anadolu fayını kullanarak yaptığı batı yönlü bir kaçış var. Bunun hızı da yaklaşık 25 milimetre bölü yıl. Her yıl 25 milimetre hareket ediyor. Daha hızlı bir şekilde hareket ediyor. Çok daha hızlı hareket ediyor. Fakat bu şimdi bizim güneyimizde aslına bakarsanız hala bir levhanın, biz buna Nubya ya da Afrika levhası diyoruz. Akdeniz'in içerisinde Kıbrıs ve Girit adalarının güneyinde dalma batmaya devam ediyor. Yani Akdeniz aslında kapanmaya çalışıyor. Tırnak içinde söylüyorum. Kapanacak mı? Şimdi şöyle, onun kapanıp kapanmayacağını çok iyi bilmiyorum ama büyük ihtimalle kapanacak. Şimdi bazı başka kompleks yapılar var. Örnek verelim. Şunu anlatayım. Ege Denizi Akdeniz'in bir parçası aslında. Biz Ege diyoruz ama biliyorsunuz hani ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir demiş ya Atatürk. O aslında Ege'yi kastediyor. Ege. Yani aslında bakarsanız Akdeniz'in bir parçası. Dolayısıyla Ege bölümünde ilginç bir şey oluyor. Ege bölümünde. Şimdi niye oraya geldim? Şimdi Girit Adası'nın güneyinden bir dalma batma zonu var. Orada şu demek bu. Bizim konveksiyon akımımız aşağı yönlü hareket ediyor. Afrika'nın üzerinde bulunduğu bir akım var. O akım aşağı yönlü hareket ediyor. Fakat Afrika'nın kıta altı litosferi o kadar ağırlaşıyor ki bir müddet sonra şöyle giderken ağırlaşıyor ve kendini taşıyamaz hale geliyor ve şöyle geriyor ortamı. Ve Ege'de bu gerilmeli faylar oluşuyor ve Ege'nin açılmasına, yani genişlemesine neden oluyor. Ege'de çok fazla bizim genişlemeli faylarımız var. Bu hız, yani orada oluşan gerilmeli hız aslında bakarsanız Anadolu'nun batıya kaçışından çok daha hızlı. Çok daha Yaklaşık 33 milimetre. Burada açılma var diyorsun. Burada bir açılma var. Yani şöyle, hem batıya, aslında güneybatı yönüne bir hareket var. Ve bunun nedeni tabii ki tartışılıyor. Bu hangisi önce başladı? Senkronize mi oldu? Yani batıya kaçışla güneye çekiliş senkronize mi vesaire gibi tartışmalar var ama şu anki durum şu. Anadolu genel olarak batı yönüne yaklaşık 25 milimetre bölü yıl hızla hareket ediyor. Anadolu mikro levhamız. Bu levhanın sınırlarını tekrarlamak gerekirse birincisi Kuzey Anadolu fayı, diğeri de Doğu Anadolu fay zonu. Türkiye'nin fay haritasını bir daha alalım arkadaşlar. Orada levha sınırlarını da mikro levha sınırlarını da daha net bir şekilde görebiliyoruz. Orada hocam şey var. Kuzey Anadolu fay hattıyla bizim doğumuzdaki fay hattı bir kıskaç şeklinde aslında Evet. sıkıyor böyle. Evet. Aslında Ortadaki. bakarsanız V şekilli bir levhadır bizim Anadolu levhamız. Aslında Anadolu mikro levhası ya da Anadolu levhası tek bir levha olarak düşünebilirsiniz. Burada içeride de o zaman bir açılma oluyor mu peki? İçeride çok fazla deformasyon oluyor. Deformasyon
demek şu, bu faylar oluşuyor. Mesela sizin burada çizdiğiniz benim önümde var ama keşke ekranda da görsek. Görmek şansımız var mı Şunu bunu? bir göstereyim ben arkadaşlarıma da. Şu aslına bakarsanız. Mümkünse bunu görürsek burada daha iyi anlaşılacak. Üzerinde Anadolu mikro Gerçi levhası ben diye de yazıyor. gönderdim. Benim sunumumun ilk slaytı açılabilir eğer uygunsa. Yani değilse bu da olur. Arkadaşlarım verecekler hocam. Siz devam edebilirsiniz. Şimdi Anadolu levhası aslına bakarsanız yani genel olarak Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay zonları bu Anadolu levhasının sınırları. Anadolu levhasının güney sınırı ise size bahsettiğim Afrika'nın dalıp battığı bir sınır. Bu Kıbrıs Adası'nın güneyinden ve Girit Adası'nın güneyinden geçen bir sınır. Burası aslında sıkışmalı bir zon olması gerekirken Ege'de bu bahsettiğim dalan levhanın ağırlaşıp kendini taşıyamaması nedeniyle yukarıda bir gerilmeli kuşak oluşuyor. Bu bizim Ege kuşağımız. Şimdi Ege konusuna geleceğiz zaten. Levhalar hareket ediyor. Levhalar hareket ettikçe de bu levhalar arasında bir açılma var. Şerif hocam. Şunu söylemek isterim ama jeolojik olarak Ege ve Yunanistan'ın güney tarafları Anadolu levhasının bir parçası. Bunun da Bizle anlaşılması. beraber hareket ediyor. Evet, bizle beraber. Çünkü sadece karanın bittiği yerde bitmiyor. Denizin içerisinde o Aynen öyle. levha Yani devam ülke ediyor. sınırlarını tanımıyor. Şerif hocam bu açılmalar, kapanmalar, depremin oluşması Şimdi öncelikle tabii bu programı genellikle vatandaşlar izlediği için Biraz karışık. daha basit şekle anlatmak gerekiyor. Bunu özellikle levhaların hareketi konusunda konuşmak için, Anadolu'da neler olduğunu anlatmak için benim geliştirdiğim bir senaryo var. Aslında şöyle düşünün, bir kayısıyı işaret ve baş parmağı aranıza alıp sıkıştırmaya başladığınızda, bu kuvveti sürekli uygulamaya başladığınızda kayısı çekirdeği bu dalın bulunduğu yerden, zayıf yönden yavaş yavaş çekirdek dışarı doğru çıkmaya başlar. Evet. Şimdi burada bizim işaret parmağımız aslında Avrasya dediğimiz Avrupa ve Asya'nın tek bir büyük vücut olarak, yekpare bir parça olarak hareket etmeyen büyük bir duvar olduğunu kabul edin. Baş parmağınızı da Afrika ve Arap levhası olarak kabul edin. yani şöyle alttan sıkacak. Aynen bu şekilde sıkıyorsunuz. Dolayısıyla Anadolu burada kayısının çekirdeği gibi, nasıl biz kayısıyı yavaş yavaş sıkıştırdıkça kayısı çekirdeği dışarı doğru hareket etmeye başlarsa, Anadolu'da bu şekilde sıkılan iki parmak arasındaki kayısı çekirdeği gibi yavaş yavaş batıya doğru gitmekte. Bu çekirdeğin sınırları az evvel hocamın söylediği Kuzey Anadolu fay zonu ve Doğu Anadolu fay zonu dediğimiz levha sınırlarıdır. Ve bizler Anadolu'daki bu hareketi bu senaryoyla bir animasyonda ben bütün halk eğitimlerinde insanlara Türkiye'de neden sürekli deprem oluyor, neden Anadolu levhası hareket ediyor ve neden o sürtünmelerde ve levha sınırlarında deprem oluyor onu anlatıyoruz. Levha sınırlarını da koydu arkadaşlar. Evet. Hareket. Burada işte yukarı okla gösterilen iki tane ok Arap ve Afrika levhasını gösteriyor. Bunların baş parmak hareketi yine yukarıda Karadeniz ve daha üstündeki blok bizim Avrasya dediğimiz hareket etmeyen sabit bir blok. Anadolu levhası da kayısının çekirdeği düşünün. Şimdi deprem olayını daha basit anlatmak gerekirse ben genellikle eğitimlerde hep şunu söylüyorum. İki levha sınırı birbirini itiyor. Siz de yapın. Birleştirin elinizi. Yavaş yavaş birbirini itmeye başlayın. Sürekli bu kuvveti uygulamaya başladığınızda bir gün, 3 gün, 3 ay, 3 yıl devam ettirdiğinizde ne olacak? Bu iki levha sınırında gerilme biriktiği için çeşitli bir gerilme birikimi sonucunda oralarda, kayaçlarda, özellikle sert sağlam kayaçlardaki biz buna yer altında pürüzlü bölgeler diyoruz. Bunlar gerilmeyi biriktirmeye devam edecek. Bu hareketi, bastırma hareketini yani gerilme biriktirmeyi ne kadar fazla sürdürürseniz sürdürün eninde sonunda ya sağ ya sol bileğiniz bu gerilme karşısında dayanımını yitirecek ve bir kırılma olacak. Evet. İşte bu kırılmaya biz deprem, bu meydana gelen kırığa da fay diyoruz. Ve bu tıpkı yerkürede iyileşme sonucu biriken, iyileşen kemik gibi yeniden aynı yerden, aynı büyüklüklerde 300, 400, 500 yıl veya binlerce yıl sonra tekrar kırılıyor. Ve bu sürekli yenilenme teorisi dediğimiz bir yerde bir deprem olduysa mutlaka depremin büyüklüğüne göre
o deprem tekrar eder. O yüzden de biz tarihsel depremleri bakarız. Tarihsel depremlerde meydana gelen bilgiler bize bu depremlerin ileride olacağını gösterir. Ve doğa kanunudur. Sadece deprem için geçerli değildir bu. Nerede bir afet olduysa o mutlaka orada olur. Dolayısıyla biz geçmiş dönemdeki depremlerin yerlerini, oluş düzenlerini ve yaptığı hasarları bilirsek bunlardan alacağımız derslerle ileriye dönük bir takım öngörülerde bulunuruz. Ne kadar geçmişe gidebiliyoruz hocam? Şu an tarihsel kayıtlarla 3000 yıla kadar gidebiliyoruz. Ama mesela Elbistan bizim hiç bilmediğimiz bir faydı. Daha doğrusu fayı biliyorduk ama fayın deprem tarihini bilmediğimiz için bugün depremi bilen hocalar olarak piyasada hani yer yer isim isim sayıp oraları bilen hocalarımızın hiçbiri bile Elazığ'ın olacağını söylediler. Maraş'ı söylediler. Hatay'ı söylediler. Bizler de söyledik ama Elbistan'ı hiç kimse söylememişti. Çünkü Elbistan'da deprem olduğuna dair hiçbir tarihi kayıtta, bu ister yazılı taş anıtlar olsun, ister kağıt anıtlarda, kağıt kitaplarda olsun, herhangi bir Elbistan'la ilgili bilgi yoktu. Biz bir deprem veya bir fay aktifse bu aktif fayın en az 10 bin yılda bir deprem ürettiğini biz düşünürüz. Böyle kabul ederiz. 10 bin yılda bir. Evet ama insanlık tarihi yazılı tarih olarak 10 bin yıl öncesine gitmediği için bizim zaten geçmiş dönemdeki depremlerle ilgili bilgilerimiz sınırlıdır. Örnek 1900'den önceki olan bütün depremler bizim için tarihsel kayıtlardır. Bunların ne derinliği bellidir, ne odak noktası bellidir, ne de fay uzunlukları bellidir. Tarihsel kayıtlardan kastınız şu mu hocam? Mesela seyyah yazmış. Evet. Demiş ki yani işte bilmem kaçıncı yılın kaçıncı gününde, kaçıncı ayın kaçıncı gününde işte bir zelzele oldu. Biz burada çok hissettik gibi düşünen notlar aslında. Evet, bakarsın. aslında tamamen de bu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bizler yer bilimciler, özellikle sismoloji alanında çalışan insanlar bazen de arkeolojik kalıntılardan, sadece arkeolojik kayıtlardan değil, arkeolojik kalıntılardan da depremi tarihlendirebiliyoruz. Yine jeologlar, jeoloji mühendisi arkadaşlar, paleosismoloji dediğimiz fayın üzerinde çukurlar açarak geçmiş fay kırıklarını bulup O çok farklı bir şey. Mesela hendek kazmalar falan Evet. var. Ben programa çalışırken böyle gördüm. Arkadaşlar faylarla alakalı orada fay hendekleri diye benim attığım görseller vardı. Bulursanız onları koyalım. ama orada şöyle bir şey var. Nasıl biliyorsunuz hocam orada mesela Biz bilmiyoruz. kazdınız? İşte paleosismoloji konusu jeologların çalıştığı olaylardır. Bir fayda yer değiştirme varsa o deprem sonrasında oraya gelen malzeme, taşınan malzeme organik kökenli ise veya termolüminesans denen ışık spektrumuna bakılarak o malzemelerden bir yaş tayini yapılıyor. Karbonla da yapılıyor. Karbon 14'te de yapılıyor ama şöyle bir şey var bakın. Burada diyelim 5 tane fay buldunuz. 5 tane deprem buldunuz tarihi dönemlerde. Şunlar. Evet. Bu kırıklardan bir tanesi galiba. Evet. Bunlar da ben de çalıştım Japon araştırmacılarla. Ama şöyle bir şey var vatandaşın bilmesi gereken. Burada tarihlendirdiğiniz her yaş bulunan kesin yaşlar değildir. Artı eksi yaş hataları vardır ve bazen bunlar binlerce yıldır. Dolayısıyla geçmiş döneme gittikçe olan depremlerin yaşlarında çok fazla belirginlik yoktur. Hatta Marmara için söyleyeyim ben size. Ambrosey denen İngiliz bir araştırmacı vardır. Şunu söylüyor. Marmara Denizi'nde 1500 yılından önceki tarihsel depremler kayıtları güvenilir değildir. O yüzden Buyurun bu hocam. tabii ki Siz tamamlayın, buyurun. buradan bir kabaca deprem tekrarlama aralığı ve deprem tekrarlama aralığını siz bilirseniz işte 500 yılda bir mi, 700 yılda bir mi son depremi tarihlendirirseniz bunun üstüne 700 yıl eklersiniz. Ama bu kabaca bir tarihtir. Kesin tarih vermez. Ben size Küçükçekmece'yi anlatayım. Batoniye diye bir antik kent var. Küçükçekmece Gölü'nün kenarında. Evet. Şimdi biz orada ne yapıyoruz? Kocaeli Üniversitesi olarak, arkeolojik olarak arkeologlar, jeofizik mühendisleri olarak bizler eski kalıntıları buluyoruz. Ve buradan geçmiş dönemdeki depremlerle ilgili yoğun hasar, bina yıkılmaları, hatta birbirine sarılmış, kaçarken kırılan yüzlerce kemik ve büyük işte 8.000 tonluk su sarnıcının kayması gibi büyük deprem etkileri olan bir
tarihlendirme bulundu. Biz oradan aldığımız, bu yıkıntılardan aldığımız gözyaşı şişeleri, sikkeler ve tuğlalar Justinian dönemine ait 553 yılını içeriyordu. Ve bunlar 557 yılında İstanbul'un çok büyük bir zarar gördüğü bir depremdi bu. Ve nitekim orada böyle büyük bir deprem olmuş ki Küçükçekmece Gölü'nün ağzı kapanmış. Dolayısıyla deniz ticareti bitince oradaki kültür bitiyor. İşte biz bunu makale olarak yayınladık. Arkeolojiyle sismoloji İstanbul'daki 7'den büyük depremlerin tarihine çok önemli bir katkı sağladı. Neden söylüyorum? Çünkü Marmara'da veya İstanbul'u etkileyecek bir depremin ne kadar büyüklükte olacağına dair bir takım biliyorsunuz tartışmalar var. Bazı dönem ki bunlar ortalama 500 yılda bir tekrar eden depremler 7'den büyük bir şiddete sahip. Bazı depremlerde işte çok bahsedilen 250 yılda bir tekrar eden depremlere karşılık geliyor. Ama burada 250 yılı da 500 yılda sanki her 500 yılda kesin deprem oluyormuş gibi düşünmemek lazım. Bunlar ortalama değerlerdir. Artex hataları var. Öncesi de olabilir, sonrası da Tabii olabilir. ki. Mühendislikte yapılan ölçümler hata içerir. Tabii. Bizim birinci görevimiz bu hatayı en aza indirmek ve yapılan sonuçları da bu hatayı söyleyerek insanlara anlatmaktır. Kenan Hocam, şimdi buradaki kazılar mesela burada tam olarak fayın geçtiği noktayı nasıl buluyorlardı, kazıyorlar? Şimdi bunun çok çeşitli yöntemleri var. İlk etapta şu yapılır aslında. Yani en tercih edilen şey şudur. Üzerinde deprem olduğuna emin olduğumuz, mesela yakın dönemde örnek veriyorum. Bingöl'de 1971 yılında bir deprem oldu. Bu depremin nereleri kırdığını biz biliyoruz. Bu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan bir hocamız Aynur Dikbaş Bingöl'e geldi. Ben de onun projesinde biraz destek verdim ekibiyle ve o kırığın üzerinde eski depremleri aradık. O kırığın yerini biz biliyoruz. Bunlar haritalanmış. İlk etapta oralara gitmeye çalışırız. Eğer bunu bilmiyorsak morfolojik olarak ve sismolojik olarak en aktif gördüğümüz yerleri tespit etmeye çalışırız. Ve oralara eğer ki sedimentasyon da, yani oraya gelen çökel miktarı da izin verirse bizim kazı yapmamıza, çünkü belli bir çökelin gelmesi lazım ki siz fayı kestiğinizde çökellerde deformasyonu görmeniz lazım. Çökelden kasıt şu: nehirlerin getirdiği parçalar. Bunların oraya taşınıyor olması lazım. Fayın da bunu kesmiş olması lazım. Ve ondan sonra onun içinde depremleri şöyle tespit edersiniz. Fay diyelim böyle geçiyor. Siz kazınızı dik yaparsınız. O faya dik yaparsınız. Tahmininize dik olarak, paralel değil, Tahmin dik olarak dediğimiz şey yapıyorsunuz. tabii ki bilimsel analizler. Bahsettiğim jeomorfolojik, sismolojik ve eski depremlerin yüzey kırıklarını tespit etmeye çalışırız. Onlar tespit edildikten sonra mümkün olan en doğru yere, sedimentolojik olarak da uygun olan yere bu çukur açılır. Burada katkı koyayım ben isterseniz biraz. Çünkü bizler bunu çok uzun dönem İznik, Mekece ve Gemlik ve Gerede faylarında, aynı zamanda Geyve faylarında da yaptık. Bilinmedik bir fayı bile jeofizik yöntemlerle ve jeolojik yöntemlerle ortak çalışarak böyle metre mertebesinde izlemeniz çok mümkündür. Hatta son bir tane böyle bir projede, AFAD'ın projesinde Gürol Seyitoğlu ve ekibi farklı üniversitelerden jeoloji ve jeofizik mühendisleriyle beraber Bursa Ovası'nın altında gömülü fay buldular. Dolayısıyla jeofizik tekniklerini kullandığınız sürece fayı metre mertebesinde bulmanız mümkün. Çok önemli. Ondan sonra da siz jeoloji mühendisi arkadaşlarımız, uzmanlarımız fayın o bölgelerinde seçerek faya dik doğrultuda hendekler açarak o paleosismoloji, yani geçmiş dönem depremselliği ile ilgili araştırmaları yaparlar. Tabii. Burada tabii hocam çok doğru bir şey söyledi. Şimdi bizim jeolojide ya da yer bilimlerinde en doğrusu bu aslında. Ben jeolojiden jeofiziği çok ayıran biri de değilim zaten. Şimdi bütün yöntemler hedefe gitmek için kullanılır. Bunlar jeofizik en önemli yöntemlerden bir tanesi. Dediğim gibi biz jeomorfolojiyi kullanırız. Çünkü bu aktif faylar, yani deprem üreten faylar, kırıklar doğada izler bırakırlar. Ve mesela ötelenmeler yaratırlar. Diyelim ki nehirler veya dereler bir doğrultuda giderlerken bir bakarsınız 3-5 tane dere birden bir çizgi boyunca sapmıştır. Bu şey gibi, mesela bizim Kahramanmaraş depreminde de görmüştük, o demir yollarının Aynen. bir anda böyle Bravo, sapması gibi. Bravo. Bu şimdi
deprem sayısı arttıkça aynı kırık üzerinde bu sapma miktarı artıyor. Düşünün ki o demir yolunu biz öyle bıraksaydık 500 yıl sonra tekrar aynı yerde bir daha deprem olsaydı kıracaktı. bir daha sapacaktı. Evet. Bu dereleri tabii öyle bir müdahalemiz olmadığı için dereleri bazen kilometrelerce, yani şöyle söyleyeyim, bizim bazı ırmaklarımız 60-70 hatta 90 kilometre ötelenmiş ırmaklarımız vardır. Çünkü hep aynı yeri kullanmış Kuzey Anadolu fayı. Bütün ömrü boyunca orayı kullandığı için gittikçe onun yatağı uzamış. Yani normalde bu doğrultuda gidecekken hop böyle sapmış. Dönüyor. Bravo. Batıya doğru sürekli olarak hareket Aynen ediyor. öyle, yani orada evet batıya doğru, kuzeybatıya doğru dediğiniz gibi aynı şekilde bu Doğu Anadolu üzerinde de aynı şey geçerli. Neyse, dolayısıyla biz bütün bu unsurları kullandıktan sonra, yani jeologlar, bu konuda uzman jeologlar, ben onlardan biri değilim ama onlarla çalışıyorum. Bu doğru yere, mümkün mertebe doğru yere sedimenter olarak da, sedimentasyon yani çökel olarak da uygun olan yere siz açtığınız zaman çukuru, faya dik bir çukur, artık şeyi görüyorsunuz. Orada bir takım kırıklar oluştuğunu görüyorsunuz. Normalde sedimenter tabakalar, yani bu çökeller böyle yatay tabakalanma eğilimindedirler. Bu yol kenarlarında falan görürsünüz. Eğer otobüse falan biniyorsanız ya da arabayla seyahat ederken yol kenarlarında böyle tabakaları görürsünüz. İşte o tabakalar bizim çukurumuzda da var. Fakat o çukurda o tabakaların kırıklarla kesildiğini görürsünüz. Böyle yukarıya doğru sapmalarla mesela. Çok çeşitli yönlerde sapmalar olabilir. Yani fayın geometrisine göre, tabakaların geometrisine göre. Tabii ki siz oradaki deneyiminizi kullanırsınız ve fayın türünü tespit edersiniz. Başka unsurlara da bakarak. Örneğin işte bu ötelenmeler veya jeofizik haritalamalar. Şimdi siz bunlara baktıktan sonra neyi görürsünüz? Oradaki kırıkların bir stratigrafisi olur. Stratigrafiden kasıt şu. Şimdi diyelim ki belli tabakalar, belli kırıklar tarafından kesilmiştir. Fakat üstüne gelen bir tabaka kesilmemiştir. Bu şu demektir. Demek ki fay bu tabaka çökelmeden önce susmuş. Durmuş. Sonra bu tabaka çökelmiş, yani sakin bir ortam oluşmuş tektonizma veya depremler açısından. Ondan sonra şöyle bir yaklaşım yaparsınız. Hem eğer bulursanız, ki bulunuyor genelde, hocamın bahsettiği gibi çeşitli kayaç parçaları, kuars örneğin, kuars parçaları, onlar gömüldüklerinde belli ışınsal özellikleri içlerinde hapsederler. Ya da diyelim ki deprem esnasında strese girmiş ağaç kökleri, bunlar orada kömürleşirler. Öldükleri için, parçalandıkları için o sedimenter yapıların içerisine yerleşirler. Siz bunları çeşitli bozunma serileri var bazı elementlerin. Örneğin karbonun belli bir bozunma süresi var. Karbon 14 analiziyle uygun laboratuvarlara gönderdiğiniz zaman bu stratigrafiyi de iyi tarifledikten sonra hocamın dediği gibi depremleri tarihleme şansınız oluyor. Ve bunu sürekli bir fay zonunda çeşitli alanlarında yaptığınız zaman artık orada fayın tarihçesini, en azından 50.000 yıllık tarihçesini çıkarma şansınız var. Yani 50.000 yıl bizim için çok uzun bir süre. Hocamın dediği gibi tarihsel dönem kayıtları çok geriye gitmiyor aslında. Toparlayalım hocam. Evet. Yani velhasıl kelam bu şekilde belli bir deprem tekrarlanma aralığı belli faylar için yapılabilir. Bu Kuzey Anadolu fayı için oldukça net. Kuzey Anadolu fayı hem paleosismoloji hem tarihsel kayıtlara bakıldığında 200 ila 250 yılda bir deprem üretiyor aynı noktada. Hemen hemen aynı noktada. Yani şöyle söyleyelim. Yedisu'da olan fay 250 yılda bir oluyor. Yedisu'da olan deprem 250, Amasya'da olan deprem 250 yılda bir oluyor. Bolu'da olan deprem 250 yılda bir oluyor. Böyle bir sistematiği var. Kuzey Anadolu fayının. Bu her fay için ama değişiyor değil mi? Yani Tabii Kuzey ki. Anadolu fayı için. Her fay için değişiyor. Her fayın farklı bölümleri için bile değişiyor. Değişebilir. O diğer Bu atımlar ortalama için benim de. söylediğim aslında. Hocamın dediği doğru. Bu ortalama. Sinan hocam, bu kadar tarih aralığı bilinirken, geçmişe dönük olarak bu kadar araştırma yapılırken, edilirken, hani aslında bakarsan söylediğimiz bir şey biraz daha somutlaşıyor değil mi? Yani deprem öldürmüyor aslında, yapı öldürüyor biraz daha. Bu yapı konusunda biraz geç mi kaldık biz bu